Herkese Tokyo'dan selamlar. Ufak bir seyahate gidelim mi beraber? İş gezisi için Okinawa'ya gidiyorum. Gitmişken de daha önce size göstermediğim yeni yerleri gezelim mi beraber? Hazır mısınız? Daha önce Okinawa'yı beraber gezmiştik. Okinawa'nın güney kısımları ile ilgili uzun bir vlog da yapmıştım. Ama bu sefer merkezdeyim. Naha'ya gidiyorum. Japonya'nın ana adalarından çok farklı bir ruhu var buranın. Okinawa adası. Japonya'nın en güneyinde. Pasifik'in tam ortasındaki Okinawa adasının en kalabalık şehri olan Naha'yı size tatil için önermiyorum. Çünkü 350 bin nüfusluk büyük bir şehir. Ama burayı bir geçiş noktası olarak kullanabilirsiniz. İlk olarak ilginç bir Çin bahçesi görmeyelim mi? Okinawa'nın ruhuna biraz uygun, tropikal bir bahçe ama Çin ruhu var. Şehrin tam ortasında ufak bir nefes almak için özel bir bahçe tasarlamışlar. Burası turistik anlamda çok özel değil. Daha çok insanın içini yavaşlatan türden özel tasarlanmış bir bahçe. Fukushuhen Garden diye geçiyor. Ve burası zamanın biraz durduğu yerlerden biri. Kapıdan içeri girerken bile insan farkında olmadan adımlarını yavaşlatıyor. Dışarıda trafik, aynı zamanda şehir. Hatta arada bir Amerikan üssünün talim yaptığı uçaklar tepenizden geçiyor. Ama bu bahçeye girdikten sonra o sakinliği hissediyorsunuz. Fukushuhen, klasik Çin bahçe mimarisiyle inşa edilmiş. Burası iki kültürün sessizce el sıkıştığı bir alan gibi. Naha ile Çin, Fuzhou kenti arasında yüzyıllar öncesine dayanan bir dostluğun simgesi olarak inşa edilmiş. Yani aslında bir bahçe, bir mimari eser olduğu kadar da aynı zamanda bir diplomasi hikayesi. Şimdi şöyle bir durun ve etrafınıza bakın. Hiçbir şey bağırmıyor burada. Renkler yumuşak, sesler kısık, her şey olması gerektiği gibi dingin ve minimalist. Küçük taş köprüler var, minik minik şelaleler ve göletler var burada. Oldukça mütevazi. Göletin içinde koi balıkları var tabii ki. O kadar sakinler ki insan bir süre sonra onları izlediğini unutuyor. Ama bir de balıklara yanaşmaya görün. Elinizde de bir şey varsa sanki onu görüyorlarmış gibi kıyıya doğru geliyorlar ve neredeyse elinizden kapacakmış gibi ağızlarını kocaman açıyorlar. Burası Naha ile Çin'in Fuzhou şehri arasında yüzyıllarca yıllık bağın somut bir hali. 1992 yılında yapılmış. İki şehir kardeş şehir olalı tam 10 yıl olmuşken bunu bir bahçeyle kutlayalım demişler. İki tane taş pagoda var çok yüksek. Beyaz pagoda ve kuş pagodası. Bunlar Fuzhou'daki büyük pagodaların birebir kopyası olarak inşa edilmiş. Yani burada gördüğünüz şey süs değil sadece, orayla bir bağlantı. Bahçenin kalbi ise şelale. Sesi uzaktan geliyor, yaklaştıkça da serinlik artıyor. Ve evet, şelalenin üstüne çıkabiliyorsunuz, minik minik mağaralar var, mağaralarda dolaşabiliyorsunuz. Bazı köşelerde bambu ağaçları var. Rüzgar estiğinde bambuların çıkardığı ses bence buranın en güzel müziği. Bulunduğu mahalle çok ilginç. Eskiden buranın adı Kumemura imiş. Ryukyu Krallığı döneminde Çin kültürünün, eğitimin ve bilginin kalbi burasıymış. Yani ben şu an sadece bu bahçede yürümüyorum. Tarihin tam ortasındayım. Bahçeye girer girmez fark ediyorsunuz ki her şey çok dengeli ama simetrik değil. Zaten Japon ve Çin bahçelerinin de olayı bu. Çin bahçelerinin en sevdiğim tarafı düzgünlük değil, akış var. Birbirinin içine geçen doğal bir tasarım gibi. Duvarlar, taşlar, sular, her şey sanki olması gerektiği yerde.
Bu bahçe bölümlere ayrılmış durumda. Ama öyle net çizgilerle değil, hepsi birbirinin içine geçmiş. Bir bölümden diğerine geçerken farkında bile olmuyorsunuz. Merkezi bir gölet alanı. Burada durup uzun uzun bakıp suya dalıp balıkları ve çiçekleri seyretmek geliyor insanın içinden. Fotoğraf çekebilirsiniz ama dikkat edin, şehrin binaları fotoğrafınıza girebilir. Taş köprüler. Bu köprüler bana hep şunu düşündürüyor. Geçmek için değil, durmak için yapılmış gibiler. Ortalarında durup sadece etrafa bakmak istiyorsunuz. Burada tören alanları da var. Zaman zaman küçük dini seremoniler, kültürel etkinlikler düzenleniyormuş. Bu alanlar da çok gösterişli değil. Sanki burası hep varmış da sonradan bu köprüler üzerine inşa edilmiş gibi. Ama tamamen bir peyzaj mimari harikası diyebiliriz. Bahçenin ortasındaki göletin bir köşesindeki şelale de tasarımın bir parçası. Yaklaştıkça sesi tüm ortamı domine ediyor. Ve aynı zamanda suya yaklaştıkça serinlik de artıyor. Taş merdivenlerden yukarıya küçük bir Çin pavyonuna çıkıyorsunuz. Yukarıdan bakınca bahçenin ne kadar büyük hissettirdiğini anlıyorsunuz ama aynı zamanda şehrin ortasında küçük bir vaha gibi olduğunu da görüyorsunuz. Bu da Çin ve Japon bahçe anlayışındaki manzarayı ödünç alma fikrinden geliyor. Gerçekte küçük ama his olarak da çok geniş. Şimdi size küçük bir sır vereceğim. Şelalenin arkasında gizli geçitler var. Çoğu kişi bilmiyor. Dar bir aralıktan geçiyorsunuz ve bir anda suyun tam arkasındasınız. Önünüzden su akıyor. Ses değişiyor, ışık kırılıyor. Fotoğraf çekmek isterseniz harika bir nokta. Bahçede dolaşırken bitkiler de dikkat çekiyor. Burası Çin bahçesi ama tabii ki tropikal bir Okinawa ruhu var.
What a night, people dancing in slow motion, blurry eyes. But I've had enough, it's time to say goodbye. Eğer Naha'ya gelirseniz alışveriş yapabilir, plajlara gidebilir, sokaklarda kaybolabilirsiniz ama bu bahçeye de mutlaka uğrayın. Bahçenin sonunda bekleyen küçük merdivenler ise bir kafeye çıkarıyor tabii ki sizi. Fukushuyan Garden Cafe. Çin çayı içmek için güzel bir mekan tabii ki. Bahçenin ritmine uyum sağlamış, sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Burada oturunca şunu hissediyorsunuz. Kimse sizden hızlı olmanızı beklemiyor. Siparişler de pek de hızlı gelmiyor. Ama geldikten sonra da keyif yapıyorsunuz. Menüye baktığımda Chinese Kung Fu Tea başlığı hemen dikkatimi çekti. 10 yıl dinlendirilmiş bir çay siparişi verdim. Bu çay taze içilen çaylardan değil, zamanla olgunlaşan, bekledikçe derinleşen bir tat bırakıyormuş. Çok merak ediyorum. Pu Er çayı Çin'de özellikle sindirim için tercih ediliyormuş. Çayın yanında da Mizuwarabi Mochi sipariş verdim. Mizuwarabi Mochi Japonya'da çok meşhur bir tatlı. Klasik mochi gibi yoğun değil, daha hafif ve daha şeffaf. Neredeyse jöle gibi, bir yandan da su gibi ama yoğun bir kıvamda ve titreşiyor. Kaşığı değdirdiğiniz anda bile küçük bir dalga oluşuyor. Özellikle üzerine kinako yani kavrulmuş soya unu serpiliyor ve ondan sonra da hafif bir şurup ekleniyor. Çok tatlı değil. Baymia çok hafif bir tatlı. Bu tatlıyı yerken şekerden çok dokuyu hissediyorsunuz. Ağızda dağılıyor. Sometimes I picture how life had been in Paris or New York or Shanghai. But you know what they say, east or west, our home is best. Şimdi sizi alışverişe götürüyorum. Naha'nın kalbine gidiyoruz. Burası Kokusai Dori diye geçiyor. Okinawa'nın en meşhur caddesi International Street diyenler de var. Buraya turistler sadece alışveriş yapmaya değil, aynı zamanda etraftaki kafeleri, restoranları ve daha doğrusu günlük hayatı keşfetmeye geliyorlar. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bir cadde burası. Ama yürürken mesafe hiç hissedilmiyor çünkü o kadar hareketli ve çok şey var ki her adımda başka bir şey görüyorsunuz. Dükkanlar, kafeler, müzik sesi, yemek kokusu tabii ki. Buraya bazen Miracle Mile diyorlar. Neden mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Naha neredeyse tamamen yok olmuş. Ve bu cadde yeniden ayağa kalkışın bir simgesi olmuş. Yani bugün gördüğünüz bu kalabalık, bu kahkahalar, bu dükkanlar hepsi bir iyileşme hikayesinin sonucu. Cadde boyunca 600'den fazla dükkan var ve caddenin araları da üstü kapalı çarşılar. Her biri Okinawa'ya özgü bir şeyler satıyor. Cam atölyeleri, renkli ryukyu, hediyelik eşyaları, yosun satan dükkanlar, meyve dükkanları, özellikle tropikal meyveler, el yapımı shisa figürleri, en önemli hediyelik eşyalar.
Alışveriş tarafı keyifli ama burası sadece turistlere hitap etmiyor. Yerel halk da burada. Alışveriş yapan teyzeler, okuldan çıkan gençler, iş çıkışı bir şeyler atıştıran ofis çalışanları. Yani burası yaşayan bir cadde. Hey, konnichiwa. Yemek konusuna gelirsek orası ayrı bir hikaye. Kokusai Caddesi, Okinawa mutfağını tanımak için mükemmel bir yer. Goya champuru, rafute, yerel soba çeşitleri. Bir yandan da et tabii ki dükkanları var. Okinawa'da et çok meşhur. Amerikan etkisi hala hissediliyor çünkü burada bu coğrafyanın en büyük Amerikan üslerinden bir tanesi var. Hatta Amerikan kasabası bile var. Bu arada akşamları burada sokakta dansçılar oluyor, müzik sesleri geliyor, davullar, ritim ve hareket. Sokak bir anda sahneye dönüşebiliyor. Kokusai Dori büyük etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Mesela dev Naha Halat Çekme Festivali burada gerçekleştiriyor. Gerçekten büyük bu arada. Ve yine Eisa festivalleri, dansçılar, geçitler bu caddeyi de kutlamayı çok seviyorlar. Ve tabii ki Okinawa'nın koruyucusu Shisa aslan figürlerinden almak isterseniz burası en doğru yer. Genelde çift olarak satılıyor bu figürler. Biri ağzı açık, diğeri de kapalı bir şekilde. Ve bu figürlerin yani bu Shisa biblolarının anlamı ise kötülüğü dışarıda tutması. O yüzden Okinawa'ya geldiğinizde her dükkanın, her bahçenin ve her evin çatısında veya kapısının önünde bu aslan başına benzeyen Shisa figürlerini görürsünüz. Bulunduğu mekanı kötülüklerden koruyor ve kötü ruhları dışarıda bıraktığına inanılıyor. Kokusai Dori'ye ulaşım çok kolay. Havaalanından monorail ile buraya direkt gelebiliyorsunuz. Sadece 15 dakika sürüyor. Caddenin en büyük dükkanlarından bir tanesi Don Quixote. Yabancılar Don Quixote mağazası diyorlar. Gece alışverişinin kurtarıcısı. Sabaha kadar açık oluyor bazen Don Quixote. Ve Japon pazarı diyebileceğimiz her şeyi görebileceğiniz bir yer. Kokusai Dori'de Okinawa'ya özgü tuzlar var bu arada. Beyaz, pembe, gri tonlarında okyanus tuzları. Çünkü burası bir ada. Hediyelik olarak küçük paketler alabilirsiniz.
to be, you can't deny it. 더 다가갈 거야, 사랑해줄 거야. Moda tarafına gelirsek, tabii ki büyük büyük tropikal çiçeklerle baskılı tişörtler ve gömlekler göreceksiniz. Burada yüksek moda aramayın, lüks moda yok. Daha çok sokak tarzı ve tropikal Okinawa adası tarzı bulabilirsiniz. Rahat bol elbiseler, gömlekler, pantolonlar, keten kumaşlar, geniş pantolonlar, oversize tişörtler, sıcakla kavga etmeyen kıyafetler diyebiliriz. Gençler genelde ikinci el butiklere girip çıkıyor. Vintage tişörtler, eski bant baskıları, 80'ler 90'lar, biraz her şey retro diyebiliriz. Ama garip bir şekilde çok modern duruyor. 아껴줄 거야, 안아줄 거야. We're meant to be, you can't deny. Burada çokça fazla Okinawa'ya özgü müzik dükkanı bulabilirsiniz. Okinawa'ya has sanshin dedikleri sazlı bir çalgı var, 3 telli. Hafif hüzünlü ama bir yandan da tropikal bir sahilde akşamüstü çalınabilecek müziklerin tınılarının çıktığı bir alet bu. Çok sıcak bir sesi var. Tırnağınızla bile tıklattığınızda hemen Okinawa'ya özgü sesler çıkartıyor. Akşam üstüne doğru cadde biraz daha canlanıyor ama yormuyor hala. Işıklar yanıyor, restoranlardan yemek kokuları geliyor. Goya champuru, taco rice. Taco rice özellikle Okinawa'nın en meşhur yemeklerinden bir tanesi. 안아줄 거야. We're meant to be, you can't deny it. 더 다가갈 거야, 사랑해줄 거야. You're my sunshine after rain이라 좋아. Hediyelik olarak ne alınmalı derseniz kesinlikle el yapımı shisa, ryukyu camı bardaklar ve porselenler, Okinawa tuzu ve yerel tatlılar alabilirsiniz. 안아줄 거야. We're meant to be, you can't deny it. 더 다가갈 거야, 사랑해줄 거야. You're my sunshine after rain이라 좋아. Şimdi sizi ilginç bir yere götürüyorum. Okinawa'ya özgü yeni bir hikayem olacak bundan sonra. İş için gelmişken özel bir etkinlik daveti aldım. Bir arkadaşım tanıdığı bir at çiftliğinin etkinliğine katılmak ister misin diye sordu. Dedim tabii ki. Okinawa'ya özgü kısa boylu jeans atların olduğu bir at gezisine ne dersin? Hay hay derim tabii ki. Okinawa adasında denizin rüzgarını arkasına almış bir yerde Umikazi at çiftliği var. Arkadaşımın daveti üzerine atlar ve bakıcıları ile Okinawa'nın o tropikal plajlarından birinde buluşmak üzere yoldayım. Sleepy. Yes. Umikaze sadece bir at çiftliği değil, bir oluşum. Özel Okinawa atlarını korumak için kurulmuş ve atların bakımlarını ve korunmalarını sağlamak için turistik faaliyetler düzenleyen bir dernek. 黄色い紐のつけてるお馬さん、カンタ君って言います。Name is Kanta. Kanta. はい、Mhm. It's boy。 Aha, boy. 15 Hello. 歳ですね。あ、16歳になります。 16. はい、よろしくお願いします。はい、こっちのグリーンロープ、its name パーカー。 Parka. パーカー。 Yonaguni atı dediğimizde aslında Japonya'nın en nadir hazinelerinden birinden bahsediyoruz. Japonya'ya özgü sadece 8 yerli at türü var ve bu atlar Yonaguni sadece Okinawa adasında yaşıyor.
İyi bakıldıklarında 20-30 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Ve artık burada sahiplik kelimesi pek kullanılmıyor. Daha çok birlikte yaşamak deniyor. Bu atlara Shima Uma yani ada atı deniyor. Çünkü yüzyıllardır Okinawa takım adalarının en batısındaki bu bölgede yaşıyorlar. Okinawa'nın yerel atları. Ve 2020 verilerine göre sadece 90 adet Yonaguni atı kalmış tüm dünyada. Nemden etkilenmiyorlar, sıcağa dayanıklılar, zorlu arazi şartlarında sakin kalabiliyorlar. Let's go. This left hand. Two hands here. One, two, three. Up. Okay. Okay. 2, 3, 3. First, I have to feel. Sorry. 2, 3. Okay. Yeah. Okay. Relax. Okay. Okay. 大丈夫です。Okay. Back straight. Smile. Smile. Very important. Big smile. Okay. はいがスタート。Say hi, go start。で、止まるときは優しい声でダーって言ってください。 It's da. 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 Yes. To stop. Stop is da. Start is hi. さい。はい。は。はい。はい。はい。はい。 Yes。 はい。じゃあ、はい。はい。Okay. Two hands. Yes. Right. 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 It's difficult. 頑張って。Yes. Burada ata binme etkinliğine geldim. Rehberler sürekli şunu söylüyor. Bu atlar dost canlısıdır ve merak etmeyin sizi taşıyabilirler. At seni hisseder. O yüzden ata sevgini ver. Eğer gerginsen at durur. Onu yönetemezsin. Eğer rahatlarsan, atla birlikte hareket edersen adımları da yumuşar ve seni istediğin yere götürürler. Okay. 難しくなってきた。Difficult? はい。はい。どうぞ。Front? そうそう。手、two hands front. This way. Yes. Bu atlardan sadece 90 adet kalmış tüm dünyada. O yüzden de Yonaguni Derneği devreye giriyor. 1982'den beri bu tarz turistik etkinliklerle atlara dernek için gelir sağlıyorlar ve atları koruma altına alıyorlar. Yes. で止まりますからね。İsmim Sundance Jane, uzakların kovboyu. Düşmanlarımın karşıma çıkacağı anı korkusuzca beklerken atımla sahilde ilerlemeye çalışıyorum. Ama sahil çok zorlu. Atım da Özgür Veli kadar isyankar ve asi. Vahşi batıda sahil mi olur diye düşündüm ama fin müziği çoktan girdi bir kere. Ben Sundance Jane, efsane kovboy, atım ile ufukta ilerliyorum. Ama o da ne? Düldülüm dur yapma. Nereye gidiyorsun? Neyse tamam. Gün batımına doğru sürelim o zaman hadi.
Şair der ki, Sundance Jane çok derin bir kovboydu. Atına hep güvenirdi. Ben Ağustos'ta doğdum. Çin takvimine göre doğum tarihimi simgeleyen hayvan at. Bunu Japonya'ya geldiğimde öğrenmiştim. Evet, benim hayvanım. At başlı başına bir karakter. Özgür, hızlı, bağımsız ve biraz da yerinde duramayan ama güçlü. Çin takvimine göre at yılı hareketin yılıdır. Yolun, değişimin ve içsel dürtülerin yılı gerçekten beni tanımlıyor. Yani kal denilen yerde bile aklı hep gittedir. At insanları kalabalıkta bile yalnız kalabilen tiplerdir. Ama bu yalnızlık soğuk bir yalnızlık değildir. Daha çok kendi iç sesiyle baş başa kalma halini temsil eder. Ben kendimde bunu çok görüyorum. İnsanlarla birlikteyken bile bir parçam hep ufukta. Bir sonraki şehirde, bir sonraki adımda veya bir sonraki hikayede. At burcunun en güçlü tarafı enerji ve aynı zamanda ateşi simgelemesi. Bu sadece fiziksel bir enerji değil, yaşama karşı duyulan merak. Bir de şunu göreyim, bir de buna bakayım, ya bir de şunu mu denesem? Başka türlü hissetsem nasıl enerjisi var bende? At gibi. Romantik tarafı da var atın. Ama sessiz romantizm değil bu. Yol romantizmi, rüzgar romantizmi veya gece yürüyüşlerinde keşif romantizmi. Bir şehri ilk kez görürken kalbin biraz daha fazla hızlı atması romantizmi. At insanları genelde tek bir yere ait değildir. Ama birçok yere dokunur. Aidiyet yoktur ya da daha doğrusu aidiyeti çok güçlü bir his olarak almaz. Bir şehirde iz bırakır ve sonra bir sonrakine devam eder. Bu bir kaçış değil, bir yolculuk veya şöyle söyleyelim, bir keşif. Zayıf yönleri var mı? Tabii ki. Sabırsızlık, aynı yerde uzun süre duramama, bazen fazla dürüstlük, fazla empati. Ama at insanı rol yapmaz, olduğu gibidir. Ve aynı zamanda at insanı sınırlarını zorlar. Peki sınırlarımızı nasıl anlarız? Ben bir atın tepesinden bacağımı diğer tarafa atamayacak kadar cesaretsiz bir anla karşılaştığımda anladım ki hala sınırlarımı bilmediğim durumlar var. Benim kadar korkusuz ve cesur bir kadının hayatta bilmediği şey veya anlara karşı bir an duraksaması beni şaşırtan bu oldu. Atla olan hikayemde kendimle ilgili yeni şeyler keşfettim. Umarım siz de yeni şeyler keşfetmek için kendi sınırlarınızı zorlarsınız. Şu ana kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Japonya'dan selamlar, sevgiler. Okay, this one? This one, yeah.
Yeah. Good, good. Yes. Oh. And warm sand, right? Ah. Ooh. Oh. Oh. Okay. Good boy.ありがとうございます。